Hoş geldiniz sevgili hanımlar. Ekranda da gördüğünüz üzere elimde 2 adet yeşil ipim var. Çok tatlı bir yeşil, harika. Bununla ne yapacağım? Bununla sizlere bir yelek anlatımı yapacağım inşallah. Allah izin verirse. İpim 100 gramı 250 metre antipilik bir ip arkadaşlar. Benimle aynı renk, aynı marka örmek zorunda değilsiniz. Bravo baby bir ip. Renk numarası Color 320 Lot 001. Benimle aynı renk ve aynı marka örmek zorunda değilsiniz. Bu bir reklam değil. Ben ipin dokusu hoşuma gittiği an her marka ipi örerim. Marka takıntım yoktur. Şişim 3 numara. Şöyle ipimin birini kenara alıyorum. Yeleğimizi anlatmaya başlıyorum. Yeleğim için şişime 96 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa çalıştım. 1, 2, 3, 4. Şu başlamış olduğum sıra. Bunu saymıyorum. 4 diş haroşayı çalıştım. İlmeklerimi ayırdım. Renkli ayraçlarla bu şekilde ayırdım. Bir ön yaka 14 ilmek. Bakın 3, 6, 9, 12, 14. Reglan model için ayırmış olduğum ilmeğim. Reglan artırım ilmeğim 3, 6, 8 ilmek. Bunun 4 ilmeği bir yakaya ait, 4 ilmeği kola ait. Hani yaka ve kol ilmekleri niye az demeyin arkadaşlar. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim 7 ilmek. Tekrar reglan model için ayırmış olduğum bakın 4, 8 ilmek. Yeleğimizin arka sırt bölümü 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 ilmek. Reglan artırım ilmeklerim tekrar 8 ilmek. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim 7 ilmek. Reglan artırım ilmeğim 8 ilmek. Diğer ön yaka 14 ilmek. Bakın 3, 6, 9, 12, 14. Şimdi ben daha önce bir hırka çalışmıştım. Hemen onu sizlere şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir hırka. Bunu Şirin'in örgüleri kanalımda çalışmıştım. Şimdi bu kanalda da yeleğini çalışacağım. Bu da Şirin'in örgü modelleri YouTube kanalım. Şirin'in örgü modelleri kanalımda da bu hırkamın açık renkli bir rengini çalışmıştım. Hırkamın tasarımı bana ait. Taş rengi ya da deve tüyü dediğimiz böyle açık bej rengi bir renkle çalışmıştım. Gülizar Hanım müşterim sağ olsun, Allah razı olsun, sadece rengini beğenmişti. Hırkanın modelini bana bırakmıştı. Tekrar bunu da Azime Hanım diye bir hanımefendi istedi. Yeşil renk istedi. Bunu da Şirin'in örgülerinde hem anlattım hem siparişimi oluşturdum. Şimdi aynı renkte ve bu hırkanın yeleğini benden Gülizar Hanım tekrar istiyor. Yeleği de tabii kafama göre tasarlayacağım. Şimdi bu hırkayı şöyle alalım kenara. Hırkamın ipiyle, zaten bu ipimde aynı renk. Yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Anlatana kadar yoruldum sevgili hanımlar. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar şu reglan ilmeğim burası. Burası da yaka düşürme ilmeğim. Yaka düşürme ilmeğime kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Haroşa sırası çalışıyorum bir sıra. Bakın tırtıklı kenar çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ters ilmeklerle bakın. Haroşa sıramı oluşturuyorum. Ben böyle ayraçlarla ayırdım. Sizler de dilerseniz elinizde böyle renkli ayraçlarınız yoksa buralara farklı renkte ip de takabilirsiniz. Ya da beni dikkatli dinlerseniz ip takmanıza gerek yok. İlmek sayılarımı falan dikkatli dinlerseniz. Bu yeşil ayraca kadar, yaka düşürme tekniğine kadar haroşa sıramı oluşturup
geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden bu yeşil ayracımı şöyle aldım. 2 ilmek alıyorum bakın. Bu 2 ilmeğim kısa satır ilmeğime ait. Ters olarak alıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 14 ilmek vardı. 2 ilmeğini aldım. Burada 12 ilmek kaldı. Bunun 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bakın bir ilmek alarak artırdım. 8 ilmek reglan modelim. Şu 3 ilmeğimi bu şişime aldım. Bakın dikkat edelim elime. Bu diğer şişimi arkadan 2 ilmeğe taktım. Ve 1 ilmek bakın önde. Bu 1 ilmeği 2 ilmeğin üzerinden aldım. İlmeklerim yer değiştirdi. Bu şişime taktım. Burada 3 ilmeğim. Bu 3 ilmeğin bakın her bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. 3 ilmekten tekrar toplamda 3 düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Karşıdaki 3 ilmeğim. Bu şişimi aldım. Burada da bakın bir ilmeğimi önden aldım. 2 ilmeğim arkadan. İlmekler böyle yer değişti. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden yine her bir ilmekten bir düz ilmek alarak 3 düz ilmek aldım. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek alarak artırdım. 7 ilmek kol bölümü için olan ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım kenara. 8 ilmek burada yine 3 ilmeğim bakın bu şişimi aldım. Şişimi ilmekten çıkardım. Arkadan 2 ilmeğime taktım. Önde bir ilmek bakın. İlmeğim yer değiştirdi. Toplamda 3 ilmek. 3 ilmeğin içerisinde yine her bir ilmekten bir düz ilmek alarak 3 düz ilmek aldım. 2 ilmek ters. Karşıdaki 3 ilmeğim yine zıt yöne değişecek. Bakın bir ilmeğimi bakın aldım. 2 ilmek. Arkadan ilmeklerim yer değişti. 3 ilmeğin içerisinden yine birer ilmek düz ilmek alıyorum. Her bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alarak 3 düz ilmek elde ettim. İlmek alarak ilmeğimi artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz olarak örüyorum. Robo modelimiz biraz önce hırkada da gördüğünüz gibi sadece reglanda model var. Diğer taraflar örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak ilerliyoruz. Reglan artırım ilmeğime kadar geldim düz ilmeklerle. Ayracımı kenar aldım. Bir ilmek alarak artırdım. 8 ilmeğim var. Burada şöyle 3 ilmeğimi aldım. Bu şişime 2 ilmeğim bakın arkadan taktım. Bir ilmek önden yer değişti. 3 ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak yine toplamda 3 düz ilmek elde ettim. 2 ilmek ters. Bu sefer yine zıt yöne ilmek değişiyor. Bu 3 ilmeği diğer şişime aldım. Bir ilmeği önden aldım. 2 ilmeği arkadan. İlmeklerim yer değiştirdi. 3 ilmeğin içerisinden birer düz ilmek alarak toplamda yine 3 düz ilmek elde ettim. Ayracımı kenar aldım. İlmek alarak ilmek artırdım. 7 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım. Bir ilmek alarak artırdım. Burada da yine reglan artırım ilmeğime geldim model çalışmamıza. 3 ilmeğimi bu şişime aldım. Diğer şişimi arkadan 2 ilmeğime taktım. Bir ilmek önden bu şekilde yer değişti. Yine 3 ilmeğin içerisinden birer düz ilmek alarak toplamda 3 düz ilmek oluşturdum.
2 ilmek ters. Karşıdaki 3 ilmeğim zıt yöne yer değişiyor. Bakın bu şişime 3 ilmeğimi aldım. 1 ilmeğimi önden ilmek taktım. 2 ilmeğim arkadan. 3 ilmeğin içerisinden yine birer ilmek düz ilmek alarak her bir ilmeğin içerisinden 3 düz ilmek oluşturdum. Ayracımı kenara aldım. İlmek alarak ilmek artırdım. 2 ilmek düz ilmeğimi aldım. Burada 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. 14 ilmeğim vardı biliyorsunuz. Kısa satır ilmeklerim 2 ilmek aldım. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın 2 ilmek yaka düşürme ilmeğim, kısa satır ilmeğim, 1 ilmek artırmış olduğum ilmeğim, ters, 3 ilmek reglan modeli ters, sonra 2 ilmek düz. Bu 2 ilmek örgünün ön yüzünden ters, arka yüzünden düz ilerleyecek robada. Bakın 2 ilmek düz. Tekrar ters ilmeklerle devam ediyorum. 2 ilmek düz ilmeğime kadar 2 ilmek düz ilmeğime geldim. Bakın bu bir, burada ipin katını almışım, hemen düzeltiyorum. Bu 2. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Bakın 2 ilmek düz ilmeği ihmal etmeyelim. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime kadar geldim. Örgümü ilerlettim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. Kaldı 10 ilmeğim. Bu 10 ilmeğin 3, 6, 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 3 ilmeği de kısa satır ilmeklerime ait. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle devam ettim. Nereye kadar? Bakın şu kısa satır ilmeklerimi ördüm. Bu artırmış olduğum ilmeğim, düz ilmekle ördüm. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bakın şurası model. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Sonra bir ilmek ilmek alarak artırdım. Bu sıra örgümün ön yüzünden reglan modelinde işlem yok. Ters ilmek ters, düz ilmek düz olarak ilerliyor. Sadece reglan modelimin ön ve arkadan böyle her iki tarafından ilmek alarak artırma işlemini çalışıyoruz. Şimdi kol ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Ara ara videoyu durduruyorum. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Bakın burada reglan artırım ilmeğime geldim. Şu artırmış olduğum ilmeği de düz ördüm. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Sonra bir ilmek ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümü düz ilmek. Burayı biraz hızlı geçelim. Farklı bir teknik olmadığı için anlatabileceğim. Reglan ilmeğime geldim. Şu artırmış olduğum ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın. Reglan modeline geldim. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Reglan modelimiz. İlerledikçe biraz daha kendini belli edecek. İlmek alarak bir ilmek artırdım.
Kol ilmeklerimi düz örüyorum. 7 ilmekti kol ilmeklerim, 9 ilmek oldu ilmek artırdığım için. Bakın şu artırmış olduğum ilmeğim düz. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. Kısa satır ilmeklerime geldim. 3 ilmek. 2 ilmek daha aldım düz olarak. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. 10 ilmek kaldı. Burada da yine 3 ilmek ön pat 3 6 7 ilmeğim pardon ön pat ilmeklerime ait. 3 ilmeğim de kısa satır ilmeğime. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bazen kelimeleri telaffuz ederken hata olabiliyor. Kusura bakmayın sevgili hanımlar. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Tam reglen artırım ilmeğimin ortasındaki 2 ilmeğe kadar bakın artık kendini belli ediyor. Bariz belli ediyor. 2 ilmek düz. Tekrar ters ilmeklerle devam ediyorum. 2 ilmek düz ilmeğime kadar. Aslında robamız kolay bir model. Sadece reglanda model çalışıyoruz. Bakın 2 ilmek düz ilmeğime geldim. 2 ilmek düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Sadece bakın 2 ilmek düz ilmek, diğerleri ters ilmek. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek burada dediğim gibi 3 6 9 10 ilmeğim vardı. 3 ilmek kısa satır ilmeğime ait. Bu 3 ilmeği aldım. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Yanındaki ilmeği de biraz böyle sık örüyorum. Düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar geliyorum. Bakın bu artırmış olduğum ilmeğim daha önceki sıralarda bunu ördüm. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Şimdi bu sıra yine işlem yapıyoruz. Bu 3 ilmeğimi bu şişe aldım. 2 ilmeği arkadan aldım. Bir ilmek önden aldım. İlmeklerim yer değişti. 3 ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak 3 ilmek düz ilmeğimi oluşturdum. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmeğimi bu şişime aldım. Şöyle bir ilmeği önden aldım. Bu sefer zıt yöne değişiyor. 2 ilmeği de arkadan aldım. İlmeklerim yine yer değişti. 3 ilmeğin içerisinden birer düz ilmek alarak toplamda 3 düz ilmek oluşturdum. Bakın reglam modeli artık kendini belli ediyor. İlmek alarak ilmeğimi artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar geldim. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Burada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi aldım. Düz 3 ilmeğimi. Bu şişimi aldım. Diğer şişimi arkadan 2 ilmeğime taktım. Bir ilmek de önden yer değişti. 3 ilmeğin içerisinden yine birer tane düz ilmek alarak toplamda 3 tane düz ilmek elde ettim. 2 ilmek ters. Karşıdaki 3 ilmeğimi de bu sefer zıt yöne değişiyorum. Bakın bu şişimi aldım. Bir ilmeği önden aldım. 2 ilmeği arkadan ilmeklerim yer değişti. Her bir ilmeğin içerisinden birer düz ilmek örerek toplamda 3 düz ilmek elde ettim. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Bakın bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglan artırımında aynı şekilde modelde çalışıyoruz. Kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 10 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi aldım. Kısa satır ilmeğime. Hani 2 ilmek almadım. Bir ilmeği tekrar dönmek istemiyorum. 7 ilmek de ön pat ilmeğime kaldı. Örgümün
arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Şöyle bakın, düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bakın, örmeden bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum örgümün arka yüzünden. Ve düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki şu 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar devam ediyorum. Burada ilik yeri çalışacağız. Kısa satır ilmeklerime geldim. Bakın burada. Artık kısa satır çalışmıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğim burada. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum, biliyorsunuz. Şöyle 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. İlik yerini bu şekilde çalışıyoruz. Kolay ilik yeri. Diğer 2 ilmeğimi de haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın, bu da ilik yeri. Ajur ilmeğim haroşa. 2, 4, 6, bir ilmek daha ördüm, 7. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmek düz. Bakın, bu sıra işlem yapmıyoruz reglen modelimizde. Sadece düz ilmek düz, ters ilmek düz, ters pardon. Tekrar 3 ilmek düz ve ilmek alarak ilmek artırıyoruz. Reglen modelimizin her iki tarafından ilmek artırmaya devam ediyoruz. Kol ilmeklerimi yine düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar ördüm. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Sıra sonuna kadar. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak bu her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyoruz. İşlem yapmıyoruz. Sadece 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, her iki tarafından ilmek artırıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sonra örgümü döndürüyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sadece haroşa ilmeklerim hariç. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, bu ilmeklerimiz ters, düz ilmeklerimiz düz. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de haroşa örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bu sıra yine reglen modelimizde işlem yapacağız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalıştım. 3, 6, 7. Şimdi düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek ilmek alarak artırdım. Burada 3 tane düz ilmeğim. Bakın, bu şişime taktım. Diğer şişimi arkadan 2 ilmeğe taktım. Bir ilmeği de bu şekilde 2 ilmeğin üzerinden yer değiştirdim. 3 düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters. Bakın, artık modelimiz kendini bariz belli ediyor. Hemen karşıdaki 3 ilmeğimi bu şişime aldım. 1 ilmek önden, zıt yöne değişiyor ilmekler. 2 ilmek arkadan aldım. 3 ilmeğin içerisinden birer düz ilmek ördüm. 1 ilmek ilmek alarak artırdım.
Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir çalışma yok sevgili hanımlar. Bu reglanda nasıl çalıştıysak diğer reglanlarda da aynı şekilde çalışıyoruz. Her iki tarafından da ilmek artırmayı unutmuyoruz. İlmek alarak sıra sonuna kadar geliyor. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünden de ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de haroşa örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Bu kadar anlatım yeterli arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Reglan modelinde. Dediğim gibi modelimiz sadece reglan artırım ilmeklerinde. Robada diğer taraflarımız düz çalışılıyor. İlk ilik yerimizi açtık. Şimdi ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra kol detayı çalışacağız arkadaşlar. Kol detayını beraber çalışırız. Robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle modelimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model çalıştık. Dedim ya, kol ayrıntısını çalışacağız yeterli bir ölçüden sonra. Şöyle ilmeklerimizi toplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13 haroşa olmuş örgümün ön yüzünden. Henüz ilik yeri açmıyoruz. 15 haroşa demiştim ama 14 haroşada bir ilik yeri açacağım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Burası yeleğimizin ön yakası. Reglan artırım ilmeğine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Burada yine reglanda işlem yapıyoruz. Bakın şöyle 2 ilmeği şişe arkadan aldım. Bir ilmek önden yer değişti. Artık buna aşinayız. Bu 3 ilmeğin içerisinden tekrar 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Burada da 3 ilmeğimi bu şişime aldım. Bu sefer bir ilmek önden şişime, 2 ilmek arkadan şişime ilmeğime taktım. Zıt yöne ilmeklerimiz yön değişti ve 3 ilmeğin içerisinden yine 3 düz ilmek aldım. Bir ilmek alarak artırdım. Haroşa çalışacağım burada sevgili hanımlar. Artırmaya devam ediyoruz yalnız. Çünkü daha artırmamız yeterli değil. Roba modelimize ve artırmaya devam ediyoruz. Kol ilmeklerini haroşa çalışıyoruz. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar örgümü ilerletiyorum. Haroşa ilmeklerle. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Burada da 3 ilmeğimi bu şişime aldım.
Şöyle 2 ilmeği bakın arkadan, 1 ilmek önden yer değiştirdik. Bu 3 ilmeğin içerisinden yine birer ilmek düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmekten 3 düz ilmek aldım. 2 ilmek ters. Burada da yine 3 ilmeğimi bu şişime aldım. 1 ilmeği önden, 2 ilmek arkadan. 3 ilmeğin içerisinden 3 düz ilmek aldım. 1 ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Ön yakayı düz ilmeklerle örüyoruz. Haroşa haroşa reglen artırımlar model çalışıyoruz. Kol haroşa. Yeleğimin arka sırt bölümü haroşa. Tekrar burada artırmaya devam ediyorum. Kol ilmekleri haroşa. Yakamız yine düz. Tabii ki artırma işlemimizi ve model işlemimizi unutmuyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğim de haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Kol ilmeklerimi burada da haroşa ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber ters ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerim de ters biliyorsunuz. Şimdi burada düz ilmekleri düz örüyorum. Hani buralarda ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kol bölümüne geldiğim zaman kol bölümünde şimdi burada düz değil mi? Önden haroşa çalıştık. Haroşa çalıştığım için arka yüzünden de haroşa ilmeklerle yani ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer kolda da yine aynı şekilde sadece şu 2 ilmek düz ilmeğim düz, yeleğin ön yakası ilmekler gördüğüm şekilde haroşalar hariç arka sırt bölümü gördüğüm şekilde kol yine haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim geldim örgümün arka yüzünden ön pat ilmeğime geldim. Hani sıra sonuna kadar örelim dedim ama burada ilik yeri çalışacağım. Tekrar sizinle beraber ikinci ilik yerinde çalışalım. 3 ilmek haroşayı ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ve kenar 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Biraz önce de ifade ettiğim gibi daha önce 15 haroşa sırasında bir ilik yeri açarım demiştim ama örgümün gidişatı bana 14 haroşa sırasını gösterdi. 14 haroşa sırası oluştu örgümün ön yüzünde, sonra ilik yerini açtım. Yeleğimin yaka kısmını, ön yaka kısmını düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar burayı biraz hızlı geçiyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bu sıra işlem yapmıyoruz. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyorum reglan kısmında. Burası bakın. Sonra ilmek alarak tekrar bir ilmek artırıyorum. Kol bölümündeki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Düz ilmeklerimiz düz. Reglen artırımda sadece her iki taraftan ilmek artırıyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Kol ilmeklerim haroşa, yalnız artırmayı unutmuyorum. Bakın. Yeleğimin arka sırt kısmı düz, yine artırmayı unutmuyorum. Reglanda kol ilmeklerim haroşa, ön yaka kısmı düz, 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa.
Tabi reglan modelimin her iki tarafından da artırmayı bu arada unutmuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sonuna geldim. Örgümü ilerlettim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa öreyim. Şöyle bakıyoruz bir. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz sevgili hanımlar. 4 diş haroşayı oluşturalım. 2 diş haroşa oluşturdum. 4 diş haroşa oluşturacağım. Şu anda doğaçlama çalışıyorum bu yeleğimi. Bakalım 4 diş haroşa yetersiz olursa bunu 5 dişte yapabilirim. Şimdi bu şekilde 4 diş haroşayı tamamlayıp geliyorum. Yalnız roba artırımlarını da unutmuyoruz. Artırımları da çalışalım. Kolda 4 sıra haroşayı çalıştım geldim örgümün ön yüzünden. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime haroşa örüyorum. Sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. İlmek alarak bir ilmek artırdım. Burada yine reglan modelimizi çalışıyoruz. Bakın 3 ilmeğimi bu şişime aldım. 2 ilmek arkadan, 1 ilmek önden. İlmeklerim yer değişti. Üç ilmeğin içerisinden 3 ilmek ördüm. Şimdi burada bir ilmek ters ördüm. Kolda fırfır çalışacağım. Reglan artırım ilmeklerimi artırdım. İşlemi yaptık. Bir ilmek ters ördük. Bakın tam buradan ayırıyorum kolu artık. Şimdi bu tarafta tabii yine artırıma devam ediyoruz. Kolda fırfır çalışacağız. Burada şöyle yapayım. Ayırdım. 2 ilmek ters. Bakın şu ilmeğimi de ters örüyorum. Burada artık model çalışmıyorum. Ama yaka tarafında roba modelimiz devam ediyor reglan artırımda. Şimdi bir doladım. Bir ilmek düz artırdım. İpimi ön aldım. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Bir doladım. Bir ilmek düz. Şimdi ilmek sayılarımı ayarladım. Burada da tam 2 ilmek ters gelecek. Sonra ipimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada ipimin katını almışım, onu düzelttim ve bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi ön aldım. 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. 4 ilmek ters örüyorum.
ilmeklerimi şöyle bir toplayayım. 4 ilmek ters ilmeğimden sonra bir doladım, bir ilmek düz ipimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz. Burada 1 2 ilmek ters. Burada da yine şöyle ayraçla ayırayım. Bakın kol ilmeklerimiz. Bir ilmek ters. Bu bedene ait. Burada yine şöyle reglan modelimi çalışıyorum. Bunu artık aşinayız. Hani tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Bu sıra işlem yapıyoruz. İlmekleri değiştiriyoruz. Bir ilmek ilmek alarak artırıyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysak bu kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Şu ortadaki iki ters ilmeğini, bir ilmeğini bedene veriyorum, bir ilmek kolda. Burada da yine tam bakın reglan artırımın ortadaki iki ters ilmeğin, bir ilmek kolda, bir ilmek ön yakada bedende. Bu kolda çalıştığım gibi. İlk başta 2 ilmek ters, bir dola, bir ilmek düz, 4 ilmek ters, bir dola, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. Şu anda ters ilmeklerle ilerliyorum. Burada bir ilmek düz ayracımı alıyorum. Bura yakaya ait. Bu ilmeklerim kola ait. Kolda fırfır çalışıyoruz. Kol ilmeklerime geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek ters ilmeğimi ters ördüm. Burası bir ilmek düz. Şimdi bir iki ilmek düz örüyorum. Sonra 2 ilmek ters. 1 2, bakın bu ters ilmeğimin biri ajur ilmeğim. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 2 ilmek ters, bir ilmeği bakın ajur ilmeği. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Bu örgümün arka yüzünden düz olan ilmeklerim örgümün ön yüzünden ters. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, bu şekilde ilerleyelim. İki ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Bakın kol ilmeklerini örüyorum. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Ayracımı aldım. Bir ilmek düz. Diğer ilmeklerim ters, yeleğimin arka sırt bölümünde. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysak diğer kolda da aynı şekilde çalışıyoruz ve ilmekleri de gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümü sıra sonuna kadar ilerletip geliyorum bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Biraz hızlı geçiyorum buraya. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bu sıra işlem yapmıyoruz. 3 ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. Yeleğimin ön yaka kısmında. Ayrıcım aldım. Kol ilmeklerine geldim. 2 ilmek ters. Bir doladım. Artırdım. 1 2 ilmek düz. İpimden aldım. 4 ilmek ters. Bir doladım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. Sonra ipimi öne aldım. 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde işlem tekrarı. 4 ilmek ters, bir doluyorsun. 2 ilmek düz, bakın. Kol ilmeklerini bu şekilde örerek ilerleyelim. Kol ilmeklerini ördüm. Son 2 ilmeğim de ters kolda. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Reglan artırım ilmeğimde yaka tarafında artırmayı unutmuyorum. Burada da yine yeleğin arka sırt bölümünde artırmayı unutmuyorum. Artık burada reglan artırımımız yok ama pire çalıştığımız için zaten ilmeklerimiz artıyor. Hani reglan artırıma burada ihtiyaç kalmıyor. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa. Diğer ilmeklerim bakın gördüğüm şekilde, kolda da keza yine düz ilmeğim düz, ters ilmeğim ters şeklinde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim, ön yüzünü döndürdüm. Şimdi burada daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum sevgili hanımlar. Artık fırfırın mantığını anladık. Haroşa ilmeklerim haroşa, düz ilmeklerim düz, örgümün ön yüzünden. Bu sıra burada artırma yapıyoruz. Yine reglen artırımı unutmuyoruz. Modeli de işlem sırasında işlem yapıyoruz. İlmek değiştiriyoruz. Bakın. Koldaki fırfırda 2 ilmek ters, bir artırıyorum. Burada 3 ilmek düz, 4 ilmek ters, bir artırıyorum, 3 ilmek düz. Bu diğer sırada da bir artırıp 4 ilmek düz olacak. Şimdi ben yeterli bir ölçüye gelene kadar koldaki fırfırı örüp geleyim. 2 ajur çalıştım. Bunu 4 ya da 5 ajur çalışacağım. 5 ajur çalıştım, geldim kolda. 4 ya da 5 ajur çalışıp geleceğim demiştim. 5 ajura tamamladım. Şimdi kol ilmeklerini kapatıyoruz fırfırımızla beraber. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle
devam ediyorum. Kol ilmeklerime kadar. Bakın bu lila renkli ayrıca kadar. Burayı biraz hızlı geçelim. Artık bakın arttırma işlemimiz yok. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu ters ilmeğimi de düz ördüm. Bu arada robada kaç model çalışmışım? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 model çalıştım. 13. modelimiz yarım kaldı arkadaşlar. Şimdi ayracımı şöyle alıyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde kapatacağım. Kolda fırfır çalıştık. Bakın şöyle. Şu ilk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra iki ilmeğin içerisinden ters olarak bir ilmek aldım. Sonra düz ilmeğim bakın. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters kapatıyorum. Bildiğimiz klasik kapatma tekniğiyle sadece ilmekleri yönüne göre kapatıyorum. Bakın ters ilmeğime geldim. Bu sefer ters kapatıyorum. Düz ilmeğime geldim. İpimi arkaya aldım. Düz kapatıyorum. Şimdi ilmekleri yönüne göre kapatıyorum. Sarı ayraca kadar. İlmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerini kapattım. Bakın sarı ayraca geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kapatayım. Ayracımı kenara alıyorum. Bakın bu bir ilmek kol ilmeklerine ait. Yani şu fırfır ilmeğimize ait. İlmeğimiz ters geldi. Bir ilmek de ileğin arka sırt bölümünden aldım. Kapattım. Bakın bu şekilde kapattık. Bu sefer geriye dönüp ilmek almayacağım. Niye derseniz kol altında model çalışmıyorum. Sadece yakada model çalışması olacak. Bunun için örgümüzü ilerletelim. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Biliyorsunuz yeleklerimde genellikle ben kol ilmeklerini kapatıyorum, dönüyorum, ilmek alıyorum, dönüyorum, örüp gidiyorum. Kol altında model çalışması yapmayacağım için bu sefer bu şekilde kapatalım. Size de kolaylık olsun. Şimdi yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu kolda nasıl ilmeklerimi kapattıysam aynı bu kolda da ilmeklerimi kapatıyorum. Ön yakada da düz ilmeklerle ilerliyorum. 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü bu şekilde ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım bir. Şimdi bu kolu nasıl çalıştıysam diğer kolu da aynı şekilde çalıştım. İlmeklerimi kapattım. Burada ilmek sayımı hemen sizlere vereyim. Bir ön yaka 43 ilmek, arka 80 ilmek, diğer ön yaka 43 ilmek. Kol ilmeklerimiz kapandı. Zaten fırfır olduğu için kol ilmek sayımız belli değil arkadaşlar. 5 ilmek bir kol altında artıracağım. 5 ilmek de bir kol altında, 10 ilmek de burada oldu. Şimdi toplamda 186 ilmeğim var. 43 ilmek, 80 ilmek, 43 ilmek. 10 ilmek daha ekledim. 186 ilmek elde ettim. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Kol altına kadar örelim. Kol altında ilmek artıracağım. Kol altına geldim. 5 ilmek artırıyorum burada. Şu şekilde artırıyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde artırın. 1 2 3 4 5 ilmek yeterli. Şurada bakın şöyle bir ip uzantısı var. Bunu şöyle alıyorum. Şu 2 ilmeğimi bir alıyorum. Onu önlemek için. Yeleğin arka sırt bölümünde yine ters ilmeklerle devam ediyorum arka yüzünden. Şimdi bu kol altında ilmeğimi nasıl artırdıysam diğer kol altında da aynı şekilde artırıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ters ilmeklerimle, haroşa ilmeklerim de ters biliyorsunuz. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden haroşa çalışacağım bu sıra. İpimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Bu şekilde. Bakın kol fırfırımız da harika durdu. Şöyle bakalım bir. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden haroşa ilmeklerle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de haroşa çalışacağım. Sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle. Şöyle bir bakalım haroşa sıramıza. Şu şekilde örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Sıra haroşa oluşturdum, geldim örgümün ön yüzünden. Model çalışmamıza geçiyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 4 5 6 7 4 ilmek düz örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4. Burada 3 ilmek ters olacak. Yalnız ilmek artıracağım. Bu ters ilmeklerimde şöyle bir ilmek de şöyle alttan alıyorum. 2 3 ilmek ters. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sonra bir ilmek düz, bir doluyorum. Bir ilmek düz ördüm, bir doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters. Bir ilmek ters ördüm. Yine şöyle alttan aldım bir ilmek. 2 3 artırdım burada. Sonra 3 ilmek düz. 1 2 3. 3 ilmek ters. 1 tekrar şöyle alttan alıp artırıyorum. 2 3. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz, bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. İki model çalışıyoruz. Yeleğimizin ön yakasında.
Sonra 3 ilmek ters 1 ilmek de alttan aldım, şöyle artırdım. 2 3 1 2 3 4 adet 3 ters ilmeğimiz var burada. 1 2 3 4 ilmek artırdık. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki model çalışmamıza kadar. Evet, diğer yakadaki model çalışmamıza kadar devam edelim dedim. Şöyle bakalım. Şimdi şu haroşa ilmeğimin dibinde 3 6 7. Hemen şu önünde 21 ilmek kalana kadar çalışıp geliyorum. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Buraya hemen bir ayraç takalım. Tekrar ilmek saymıyorum. Bu ayraca kadar düz ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. 21 ilmek kalana kadar ördüm. Haroşadan başka. Bakın sarı ayraca geldim. Ayracımı aldım. İpimi öne alıyorum. 3 ilmek ters. Yalnız burada 2 ilmekten 3 ilmek alıyoruz. 1 ilmek ters aldım. Bir alttan şöyle bir ilmek aldım. İlmek artırdım. 2 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ördüm. Yine şöyle alttan bir ilmek taktım. Oradan artırdım. 2 bir ilmek daha aldım. 3 2 ilmekten 3 ilmek aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3. Burada 3 ilmek ters, 1 ilmek ters ördüm. Yine 1 ilmek artırıyorum. Şöyle alttan ilmek alarak içinden aldım. 2 bir ilmek daha ördüm. 3 bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 3 6 7 ilmek ön pat ilmeğim. 2 4 ilmek düz ilmeğim. Şurası da 2 ilmekten 3 ilmek ters ilmeğim. 1 ilmek ters ördüm. Bir alttan şöyle ilmek alarak artırdım. 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri gördüğüm şekilde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 4 6 7 ilmek haroşa, bakın bir ilmek ters, 2 3 4 3 ilmek düz, 1 2 3 bir ilmek ters, ajur ilmeğim ters, diğer bir ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters, bir ilmeğim ters. 5 ilmek ters burada. 2 4 5 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ajur ilmeklerim de ters. 3 ilmek düz. Diğer ilmeklerim ters. Nereye kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki modele kadar. Burada da ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek kenar pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. 1 2 3. 2 ilmek düz. 1 2, bakın ajur ilmeğim de düz. Burası yaprak olacak. Yaprak ilmeklerimiz artıyor. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir 2 ilmek düz. Şu ortadaki bir ilmeğim hep sabit gidecek. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ve 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Yeleğimin ön kısmında 2 tane şöyle yaprak çalışıyorum. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi burada nasıl çalıştıysam burada da aynı şekilde çalışıyorum. Bakın 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, düz ilmeklerden sonra 2 düz, bir doladım, bir düz, 2 düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 4 ilmek düz ve kenar pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Diğer yakada nasıl çalıştıysak modelimizi burada da aynı şekilde çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim önde. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ilmekleri bakın gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Artık şöyle modelimiz kendini belli ediyor. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. Yaprağa geldik. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 1 ilmek düz. Bir doladım. 3 ilmek düz. Şöyle bakalım, bakın. Ortadaki bir ilmeğim sabit gidiyor demiştim. Bakın bu ilmeğim sabit gidiyor. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters ördüm. Yaprağa geldim. 3 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğimin diğer yakaya kadar. Diğer yakada da aynı bu şekilde çalışıyorum. 3 ajur oluyor yaprakta. Örgünün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geldiğim zaman bunu 5 ajura tamam edip geleyim. Daha sonra yaprakları kapatacağız. Hani teknik aynı, işlem aynı. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü mantığını anladık yaprağımızın. 3 ajur çalıştım. Toplamda 5 ajur çalışıp geleceğim. 5 ajur çalıştım, geldim yaprakta. 1 2 3 4 5. Şimdi yaprakları kapatacağız. Bu arada 3. ilik yerimi de açtım.
İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 3 ilmek ters örüyorum. Bu arada yaprakta kaç ilmeğimiz oldu sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğimiz var. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Sayıyorum bakın bununla beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artık artırma işlemimiz yok. Kapatıyoruz yaprağı. 10 ilmek ördüm. Baştaki 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Onunla beraber şu 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bakın 2 ilmeğe şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. 13 ilmeğim, 11 ilmek kaldı yaprakta. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. İkinci yaprağı da kapatıyoruz. Burada da 13 ilmek yaprağımız. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek oldu. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. 13 ilmek olan ilmeğim yaprakta 11 ilmeğe düştü. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Bakın diğer yakadaki modelimize kadar. Burada yine yaprakları beraber toplayalım. Düz ilmeklerle devam ettim. Geldim diğer yakadaki modele. 3 ilmek ters. Bu yaprakta da 13 ilmeğim var. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek. 11 ve 12. ilmeğimi şöyle yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Toplamda 11 ilmek. Diğer yaprak da aynı şekilde olacak. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Yaprağa geldim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum yaprakta son 2 ilmek kalana kadar. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada da 13 ilmeğim vardı. Toplamda 11 ilmek kaldı. 3 ilmek ters, 4 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa, diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 4 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. İpimin katını almışım, onu düzelteyim.
Sonra 3 ilmek ters. Yaprağımızı topluyoruz burada arkadaşlar. 11 ilmek kalmıştı. Şimdi 9 ilmek kalacak. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. ilmeğin içerisinden bakın ilmeğimin yönünü değiştirdim. 1 ilmek aldım. Toplamda 9 ilmek oldu. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar 3 ilmek ters ördüm. Bu yaprağımızı da topluyoruz. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 11 ilmekti. 9 ilmeğe düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 3 ilmek ters ördüm. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu yakadaki yaprak modelimi nasıl çalıştıysam yaprağı topluyoruz. Diğer yakada da burada da aynı şekilde çalışacağım. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa ve diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Şimdi ben bu şekilde yaprakta 3 ilmek kalana kadar yaprağı toplayıp geleyim. Yaprakta 3 ilmek kalana kadar bakın şu 3 ilmek. 3 ilmek kalana kadar topladım geldim. Şimdi tekrar ikinci yaprağı açıyoruz. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 3 ilmek ters 1, 2, 3. Buradaki 3 ilmeğin bakın şu ilk yaprağın ilk sırasındaki çalışmayı ikinci yaprağın ilk sırasında çalışıyorum birinci sırasında. Bakın bir ilmek düz bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tıpkı burası gibi. Sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters ördüm. Yaprağa geldik. 3 ilmek düzü. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Ve düz ilmeklerimle devam ediyorum. Diğer yakada da aynı şekilde çalışıyoruz. Bakın orada da yine yaprakta 3 ilmeğimiz kaldı. Aynı şekilde çalışıyoruz. Daha sonra örgümün arka yüzünden haroşa ilmeklerim hariç diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden yaprakları açtım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Geldim haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra 4 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Yaprağa geldim. 1 2 ilmek düz, bir doladım, 1 ilmek düz ördüm, bir doladım, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Yaprağa geldim tekrar. 1 2 ilmek düz ördüm, bir doladım, 1 ilmek düz, bir doladım, 2 ilmek düz. Ajur ilmeklerimiz ilmekleri artırıyor. 3 ilmek ters ördüm. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakada da aynı şekilde çalışıyoruz. Ben bu şekilde 4 tane yaprağımı çalışıp geliyorum. Daha sonra etek ucu, haroşayı ve fırfırı çalışırız.
Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 4 yaprağı tamamladım model olarak sevgili hanımlar. 4. yaprağımız son yapraktı biliyorsunuz. Daha sonra haroşa çalışmasına geçeceğiz. Yalnız son yaprakta bu 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. Burada 3 ilmeğim var. Şu 2 ilmeğin şöyle bakın yönünü değiştirdim. Diğer şişimi aldım. Arkada da 1 ilmek. Bu 3 ilmeğin içerisinden toplamda bir düz ilmek aldım. Son yaprağı bu şekilde kapattık. 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters ördüm. Burada da yaprağı kapatıyoruz. Şu 2 ilmeğin şöyle bakın yönünü değiştirdim. Diğer şişime aldım. İpimin katını aldım. Onu bir düzelteyim. Ve arkada da bir ilmeğim var. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Diğer yakada da hemen şöyle bakalım. Burada da yapraklarımızı bir ilmeğe düşürüyoruz. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın bu yaprakları da kapattım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerim de ters olduğu için. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örmüyorum. Bakın şu düz ilmeklerim de ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim haroşa. Bakın ters ilmeklerle haroşayı oluşturuyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa elde edip geliyorum. Yani şu şekilde bakın. Şöyle. Daha sonra etek ucundaki fırfır kısmını beraber çalışalım. 2 sıra haroşamı oluşturdum. Geldim. Son ilik yerimi de açtım. Örgümün ön yüzündeyim. Kolda çalıştığım gibi şu şekilde farba çalışacağız. Etek ucundan şöyle fırfır. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Daha sonra fırfır çalışmamıza geçiyorum. Bakın 7 ilmek haroşayı ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz artırdım. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm.
Sevgili hanımlar, benim şöyle ipim hani yetmeyecek gibi duruyor. O yüzden şu aradaki ters ilmeğimi 5 yapıyorum. Siz dilerseniz 4 de yapabilirsiniz. Daha sonra bir ilmek düz ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bu şekilde nereye kadar devam edelim? Diğer yakadaki ön pat haroşa ilmeklerime kadar devam ediyorum. 5 ters, bir doladım, bir düz. 5 ters ilmek, bir doladım, bir düz şeklinde geldim. En son 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmeğimi ördüm. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime ait, bir doladım, bir ilmek düz. 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sonra bir ilmek ters, önde düz olan ilmeğim. Ajur ilmeğim ters, 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün ön yüzünde ters olan ilmeklerim arka yüzünde düz, ön yüzünde düz olan ilmeklerim arka yüzünde ters. Bakın bu ilmeğim ters. Örgümün ön yüzünde düzdü. Ajur ilmeğim de ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek 7 ilmek pat ilmeklerimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra bir doladım. 2 ilmek düz. Bakın bir ilmekti. Ajur ilmeğimle 2 ilmeğe çıktı. İpimi öne aldım. 5 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. 5 ilmek ters örüyorum. Bir doladım. İpim arkada. 2 ilmek düz. Ve 5 ilmek ters. Şöyle yapalım bakın. Kolda nasıl çalıştık? Dolayarak ajur çalıştık. Bu şekilde etek ucu parbasını da 4 ya da 5 ajur çalışıp geleceğim. Çünkü ipimin yeteceğine göre ayarlıyorum. 4 ajur çalıştım geldim. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 4 ya da 5 ajur dedim ama 4 ajur çalıştım. Yaka fırfırında çalışacağım için 4 ajuru yeterli gördüm. İlmeklerimizi kapatalım. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle kapatıyorum. Evet, haroşa kısmını kapattık. Yeleğimizin burada fırfır kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde kapatıyorum. Bakın, düz ilmeğimi düz. Buradaki düz ilmeklerimi düz kapatıyorum. Sonra ters ilmeklerimi ipimi öne alıyorum. Ters olarak kapatıyorum.
Ben ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kolda da aynen bu şekilde kapatmıştık biliyorsunuz, şöyle kol fırfırında da. Daha sonra yaka fırfırını beraber çalışalım. İlmeklerimi kapattım, geldim etek ucundaki fırfırlarda. Yakada fırfır çalışacağız. İlmekleri takalım şimdi yaka fırfırında. Önce şöyle tığ alayım. Bakın şuradan haroşa ilmeklerinden alıyorum. Şöyle bakın. Şuradaki 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi bırakıyorum. Şu şekilde haroşa ilmeğimden alıyorum bakın. İlk ilmeğimi şöyle sabitleyerek aldım. Sonra şöyle bakın. Her ilmekten şu şekilde bir ilmek alıyoruz. Her ilmekten şöyle. İlmeğimi şişime taktım. Her ilmekten bir ilmek alıyorum. Bak burası yaka fırfırında örgümüzün ters yüzü olacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu şekilde tuttuğumuz zaman daha rahat alıyoruz. Her ilmekten bir ilmek alalım. Sizler şişle almakta zorlanırsanız şöyle tığla alıp şu şekilde şişe geçirebilirsiniz. Şimdi şu buradaki ucu şöyle örgümün arka yüzüne alıyorum. Tığla hemen burada temiz işimi yapayım. Sabitliyorum. Daha sonra bu ipimi keserim. Her ilmekten bir ilmek alarak diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar geliyorum. Her ilmekten bir ilmek alarak bakın 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İlmeklerimi saydım, nasıl denk geliyor kurulumu hemen yapacağım. Yaka fırfırında burası ön yüzü. İlk ilmeğimi örüyorum. İlk sıra olduğu için şöyle ters olarak. Bu 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenarda 4 ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Bir doladım, ipim arkada. Bir ilmek düz. İlmek sayılarım böyle denk geldiği için kenarda 4 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz. Diğer yakanın orta kısımlarında 5 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda yine kenarda 4 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Son bir doladım, bir ilmek düz ilmeğimi aldım ve 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Şöyle arka yüzünü döndürüyorum yakada örgümün. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeğimi sıkılaştırıyorum ki kenar düzgün olsun diye. Bununla beraber 4 ilmek düz. Sonra 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz.
Burada artık fırfırı anlatmayayım arkadaşlar. Fırfırın mantığını biliyorsunuz. Kolda çalıştık. Etek ucunda da çalıştık. Ben yaka fırfırını bitireyim. İlmekleri de kapatıp geleyim. Yaka fırfırını bitirdim, geldim. Şu anda ipin rengine uygun elimde düğme olmadığı için düğmesini dikemeyeceğim. Daha sonra dikerim. Bakın yaka fırfırında 5 ajur çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 2 tane ip gitti. Bakın bu kadar bir ip kaldı. Bununla da düğme dikerim. Çünkü ben düğmeyi örgünün kendi ipiyle dikiyorum. Katını açıyorum. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 6 adet de düğme dikeceğim arkadaşlar. Örgünün ön yüzünden 14 haroşa sırasında bir ilik yeri açtım. 6 adet oldu. 15 ya da 16 haroşa sırasında bir ilik yeri açsaydım 5 adet ilik yeterli olacaktı. Yorgunluktan da şu anda kelimeleri telaffuz edemiyorum. Şöyle hemen beden genişlik ölçüsünü alalım. Ön patları üst üste geçirelim. Şöyle beden genişliğini alıyorum. 32 santim yeleğimin beden genişlik ölçüsü. Boy ölçüsünü de alalım. Boy ölçüsü bakın arka enseden etek ucu 42 santim. Omuzdan etek ucu 43 santim. Yeleğim 4 yaş için uygun arkadaşlar. Çocuğun yapısına bağlı 5 yaşındaki bir çocuk da giyebilir. Normal yapıdaki bir çocuğa tam 4 yaş için uygun bir yelek elde ettik. Bundan önce bir Şirin'in örgülerinde hırka örmüştüm. Onun tasarımı da bana aitti. Şimdi bu yeleğin tasarımı da bana ait. Video başında zaten hırkamızı göstermiştik. Bu şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.